Merhaba, Papatya'nın Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu gördüğünüz çok şık ve çok güzel altıgen motiflerden oluşan kız çocuk hırkasını çalışacağız. Arkadaşlar ben iki farklı ip kullandım. Birazdan ip bilgilerimi sizlerle paylaşacağım. Arkadaşlar şöyle hemen size düğmelerini açıp içinde göstermek istiyorum. Ne kadar ip gitti derseniz videonun sonunda zaten bütün bilgileri videonun içinde bulabilirsiniz arkadaşlar. Size tavsiyem hemen yapmaya başlamadan önce bu videoyu sonuna kadar izleyip ondan sonra başlayın yapmaya. Çünkü istediğiniz tüm bilgiler zaten videonun içinde olacaktır. Şöyle tersini de göstermek istiyorum. Evet. Şöyle gerçekten çok güzel oldu. Şöyle yakasını ister dik kullanabilirsiniz, ister yatık kullanabilirsiniz. Şurada bir tane düğme var. Şuraya da bir süs düğmesi koydum arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Umarım severek örersiniz diyorum ve hemen bedenini ölçüyorum. Kaç yaş diye soracak olursanız şöyle ölçtüğümde düzgün ölçmek istiyorum. Evet. Şöyle baktığımda eni 30 santim. Hemen boyunu ölçmek istiyorum. Boyuysa omuzdan 33 arkadaşlar. 2,5-3 yaş arası çocuklara uygun. Tabii çocukların kilosuna göre bu değişebilir. Sizin bana sıkça sorduğunuz bir soru, nasıl daha büyük veya daha küçük yapabilirim sorusuna hemen burada bir cevap vermek istiyorum. Arkadaşlar altıgen motif örerken hemen şu şekilde örüyoruz zaten. Hemen çocuğun omzundan ölçüyoruz. Çocuğa göre motif olduysa geri kalan tarafları ön, etek bölümü sonradan büyütüyoruz. Bu şekilde yaparsanız istediğiniz yaşa yapabilirsiniz. Evet, isterseniz hemen bu güzeller güzeli hırkanın yapımına geçelim. Ve minik hatırlatmamı yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki kanalım tamamen ücretsiz. Kanalıma tamamen ücretsiz abone olup bildirimleri açıp bu videoyu beğenip bir de altına güzel yorumlarınızı yazarsanız hem bana destek olmuş olursunuz hem de bu videonun birçok kişiye ulaşmasını sağlamış olursunuz diyorum. Ve bu aralar biraz beğeniler düştü. İzleyen arkadaşlara buradan seslenmek istiyorum. Lütfen beğeni butonuna basmayı unutmayın. Ve hemen bu güzeller güzeli modelin yapımına geçelim. Evet arkadaşlar, başlamadan önce ip bilgilerimi de vermek istiyorum. Batik ipim Ören Bayan'ın Sweet Baby ipi arkadaşlar. Diğer ipimse, diğer renk ipimse Alize Süperlana Klasik ipi. Hemen renk numaralarını da vermek istiyorum. 404 Alize'nin renk kodu. Ören Bayan'ın renk koduna bakıyorum. 326. Evet, ben elimde ip olmadığı için farklı markaları kullanıyorum ama sizler tek bir markayla yapabilirsiniz. Ören Bayan'ın bulamazsanız tüm hırkayı Alize Süperlana ile yapabilirsiniz. Evet, isterseniz hemen başlayalım. Şöyle batik ipimle başlamak istiyorum. Kamerayı biraz yakınlaştıracağım. Öncelikle sihirli halka ile başlıyorum. İpimi halka haline getirdim. Birleştiği noktadan tutuyorum. Tığımı içinden geçirdim. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Ve hemen tığ numaramı da göstermek istiyorum. 3 milimlik tığ kullanıyorum. Sizler elinize yatkın herhangi bir tığ kullanabilirsiniz. Tığın başını doladım. Elimi çok sıkmadan şöyle gevşek gevşek çektiğim zincirle beraber 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Arada 1, 2 zincir çekiyorum ve yine 3 tane ikili trabzan. Bu şekilde 6 tane grup yapacağız. 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir, 3 tane ikili trabzan. 1, 2,
ve 3. Araya 2 zincir. Bu şekilde 6 tane grup yapıp hemen dönüyorum. Evet, toplamda 6 grubum var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sihirli halkamın ipini şöyle iyice çekiyorum ve ortayı iyice küçültüyorum. Daha sonra sihirli halkamın ipini düğüm atıp saklayacağım. Burada zincir çekmiyorum. Tığın başını doladım. İlk çektiğim zincirin tepesine batıyorum. 3 ilmeği aynı anda kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Hemen şuradaki boşluğun içine çektiğim zincirle beraber 3 tane ikili trabzan. Arada bir zincirim var. Artık tüm aralara birer zincir çekeceğiz. Tığın başını doladım. Boşluğa geldim. 3 tane ikili trabzan. Bir zincir. Aynı boşluğun içine 3 tane ikili trabzan. Bir zincir çekiyorum. Tığın başında oluyorum. Önümdeki boşluğa battım. 3 tane tüm boşlukları aynı şekilde yapıyoruz bu sırada. 3 tane ikili trabzan, bir zincir, 3 tane ikili trabzan tüm boşluklara. Aralarda birer zincirimiz var tüm boşluklarda. Evet, bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Şöyle göstermek istiyorum. Evet, bu şekilde devam edelim. Sıranın sonuna gelmek üzereyim. İlk yaptığımız köşemiz yarım yapmıştık. Onu tamamlıyorum. Şimdi bir zincir çektim. İlk battığım köşede yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Burada yine köşeden devam edeceğim için tığın başını doladım. İlk çektiğim zincirin tepesine battım. 3 ilmeği aynı anda kapattım. 1, 2, 3. Burada hep bu köşeden başlıyoruz ve yarım köşe olarak başlıyoruz. Yani çektiğim zincirle beraber 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Bir zincir çekiyorum ve hemen bakın önümdeki boşluğa geldim. Tığın başını doladım. Boşluğa battım. İkili trabzan. Tığın başını doladım. Hemen bakın bir alttaki birinci değil ikinci trabzan tepesine şu şekilde batıyorum. İkili trabzan. Tığın başını doladım. Hemen arka boşluğa bir ikili trabzan daha. Bir zincir. Hemen köşeye geldim. Köşenin içine 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. 1 zincir ve 3 tane ikili trabzan. Bir zincir çekiyorum. Tığın başını doladım. Önümdeki boşluğa battım. İkili trabzan. Tığın başını doladım. Bir alttaki birinci değil ikinci trabzan tepesinde şu şekilde batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Ve hemen arkadaki boşluğa bir ikili trabzan, bir zincir ve köşemi yaparak bu şekilde sırayı tamamlıyorum. Sıramın sonuna gelmek üzereyim. Şöyle göstermek istiyorum. Bir zincir ve yine aynı şekilde köşemi tamamlıyorum. 3 tane ikili trabzanla tığın başını doladım. İlk çektiğim zincirin tepesine batıp 3 ilmeği aynı anda kapattım. 1, 2, 3. Başlangıcımız hep aynı şekilde yarım köşe ile başlıyorum. Bir zincir çektim. Bakın bir alt sırada bir boşluğumuz vardı. Şimdi 2 tane boşluğum var. Hemen ilk boşluğa birinci ikili trabzanımı yapıyorum. İkinci ikili trabzanımı bir alttaki ikinci trabzan tepesine batıp yapıyorum. Ve üçüncü trabzanı yine arkadaki boşluğa. Yine burada arada bir zincirim var. Karşı boşluğa geçtim ve yine aynı işlemi yapıyorum. Birinci değil, ikinci trabzan tepesine battım. İkili trabzan ve arka boşluğa
bir tane ikili trabzan, bir zincir ve köşemi tamamlıyorum. Çok uzun uzun anlatmama gerek yok. Eminim ki anlaşıldı. Şu uzatmaları yapmamın tek nedeni hırkanın delikli olmaması için ve modelde çok hoşuma gittiği için diyebilirim. Çok güzel görünüyor. Bu şekilde bu sırayı da bitirelim arkadaşlar. Sıramın sonuna geldim. Tığın başını doladım. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına battım. Tüm ilmekleri kapattım. Şöyle gördüğünüz gibi kaçıncı sıradayız? 1, 2, 3, 4. sıradayız. Hemen bu sıranın da başlangıcını göstermek istiyorum. Zaten eminim ki anlaşılacak. Bakın bu sırada da 1, 2, 3 tane boşluğum var. 3 zincirimi çekiyorum. Yarım köşemi yapıyorum. Çektiğim zincirle beraber 3 trabzan, bir zincir ve hemen önümdeki boşluğa battım. Ve yine bakın aynı işlemi. İkili trabzan, birinci değil ikinci trabzanın tepesine batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Daha sonra arkasındaki boşluğa üçüncü trabzanımı yapıyorum. Arada bir zincirim var. Hemen yandaki trabzana geçtim. Ve bu şekilde devam edeceğim. Model gerçekten çok kolay. Hanım Dilendi modelinin hemen hemen aynısı. Sadece şu yaptığımız birinci değil ikinci trabzan tepesine batıyoruz. Farkımız bu. Yoksa tamamıyla Hanım Dilendi modeli. Bir zincir çekiyorum ve köşemi tamamlayacağım. Şöyle hemen arkasını çeviriyorum. Bu çok önemli. Şöyle iyice sıkıştırıyorum sihirli halkamın ipini ve herhangi bir ipten geçiriyorum tığımı. Bir düğüm atıyorum ki çözülmesini, hiçbirimiz çözülmesini istemeyiz. Bu şekilde ipimi gizliyorum. Sihirli halkayı ne kadar sıkı yaparsak yapalım bence güvenmeyin. Bir iki takipçim işte sihirli halkayı yanlış yapıyorsunuz. Diğerleri gibi yapsanız çözülmez dediler. Teşekkür ederim onlara da. Ama ben sihirli halkaya güvenmiyorum. O yüzden muhakkak düğümümü atıyorum. Kafam daha rahat oluyor. Şimdi kaç sıra öreceğiz bu şekilde. Daha önceden ben bir parça örmüştüm. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Bu şekilde iki tane parça öreceğiz. Bir parçayı ben önceden ördüm. Diğer parçayı da sizlerle örmek istedim. Şöyle bakın 14 sıra ördüm. Şöyle beraber sayalım yeniden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 çok pardon. 13 sıra örmüşüm. 13 sıranın sadece bir köşesini örmedim. Yani diğerinde de 13 sıra öreceğiz. Sadece bir köşesini örmeden bekleteceğiz. Çünkü bakın şu şekilde bu son duvarı arkasıyla birleştirerek yani kolumuzun omuz kısmını birleştirerek öreceğiz. Çok da kafanızı karıştırmak istemiyorum. Hemen size ölçü de vermek istiyorum. Şöyle 27 santim arkadaşlar ölçümüz. Evet. Şimdi ben diğer parçayı da aynı şekilde örüp 13. sıranın tek duvarını örmeyeceğim ve daha sonra birleştirmede burada buluşacağız. Evet arkadaşlar ben sıralarımı bitirdim. Tekrar şöyle sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. sıradayım. Bakın bu 13. sıranın tüm kenarlarını ördüm. 5. ve 6. son kenarı örmedim. Burayı dikkatlice izleyelim. Şöyle. Evet. Bakın şöyle yaptığımızda şu parçaları şu şekilde birleştiriyorum. Bakın son bıraktığım yeri buraya getirdim. Buralar önemli. Şimdi kolu birleştireceğiz. Ama bakın şurayı özellikle bıraktım. Şurayı örmeyeceğim ki
Şöyle biraz önünü yana kaydırmak istiyorum çünkü. O yüzden hemen birleştirmeye geçelim isterseniz. Bakın şu bölümdeyim ve şurada 2 tane bırakmayı düşünüyorum. Evet. 2 tane boşluk bırakmayı düşünüyorum. Hemen kamerayı yaklaştırıyorum. Evet. Şimdi bakın şurada yarım köşede bıraktım. Bir zincirimi çektim. Hemen şurada şunu alıyorum. Buradaki köşenin tek zincirlik bölümüne geçirdim. Ve içinden ilmeği geçiriyorum. Tığın başını doluyorum. Hemen buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. İlmeğimi uzattım. Bakın arkadaki 3 tane ikili trabzanın ilkine battım. İlmeği içinden geçirdim. İkinci ikili trabzanımı yapıyorum. Hemen buradaki ikinci trabzan tepesinden ilmeği geçiriyorum. Üçüncü ikili trabzanım ve üçüncü ilmeğin içinden geçiriyorum. Burada bir zincirim vardı. Bir zincirimi çekiyorum. Öncelikle şöyle göstermek istiyorum birleştirmemi. Bakın çok muntazam bir şekilde birleşiyor. Şimdi burada yine model yaparak birleştiriyorum. Tığın başını doladım. İlk trabzanımı hemen bu boşluğa yapıyorum. İlmeğimi uzatıyorum. Hemen bakın karşı ilk trabzan tepesine batıyorum. İlmeği içinden geçiriyorum. Burada yine modelimi yapıyorum. Bakın. İkinci trabzanımı yapıyorum. Ve hemen karşısındaki ikinci trabzanın içinden ilmeği geçirdim. Üçüncü trabzanı yapıyorum. Üçüncü trabzanın içinden tepesinden daha doğrusu geçirdim. Burada bir zincirim var. Tığın başını doluyorum. Hemen önümdeki boşluğa. İkili trabzanımı yaptım. İlmeği uzattım. Bakın hemen yandaki gruba geçiyorum. İlk trabzan tepesinden geçirdim. Hemen ikinci trabzan modelimi yapıyorum. Ve ikinci trabzanın tepesinden geçirdim. Üçüncü trabzanı yapıyorum. Bu şekilde birleştirmemizi yapıyoruz. Zaten beni takip eden arkadaşlar bu birleştirmeyi eminim ki biliyorlardır. Bu şekilde çok hırkalar, yelekler ördük. Bir zincir çekiyorum. Şöyle de göstermek istiyorum. Bakın. Şu şekilde devam edeceğim. Burayı biliyorsunuz ki şu anda yine doğaçlama yaptığım için ne kadar bırakacağımı tam olarak ben de bilmiyorum. Şöyle şuraya kadar örelim. Daha sonrasında devam edeceğiz. Evet arkadaşlar şöyle birleştirdiğim yeri göstermek istiyorum. Gayet düzgün birleştirdik. Bakın burada 2 tane boşluk bıraktım. Buradaki yaka boşluğu tamamen size kalmış. Ne kadar yaka boşluğu bırakmak isterseniz o şekilde ayarlayabilirsiniz kendiniz. Şöyle ilmeğim kaçmış, onu bulayım. Evet. Şimdi burada bu kadar birleştirmem yeter. Burada bir zincirimi çekiyorum ve tek başına örmeye başlıyorum. Normal modelimi yaparak örüyorum. Bir zincir çektim. Ve köşemi yapmak için bir köşeyi yapıyorum. Bakın burada. Çünkü bakın bu sırayı örmeyeceğim. Bu sırayı bırakacağım. Az önce dediğim gibi yakayı biraz yana kaydırmak istediğim için bu şekilde bakın burayı bıraktım. Şurayı örmedim. Yani burası 12 sıra kaldı. Normalde 13. sıradayız. Şurası 12 sıra kaldı. Hemen ben burada bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Evet. Şu şekilde hemen hırkamızın bir yanı olmuş oldu. Diğerini alıyorum. Diğerini de zaten bir tarafını örmemiştik. Yani 5 köşeyi ördük. 6. köşeyi de kolunu birleştirip bırakacağız. Burada
Bakın tam şöyle yaka kısmından başladığı için tam tersinden birleştireceğim. Yani yönünü tamamen kendiniz ayarlayabilirsiniz. Bir zincir çektim. Şöyle normal örüyorum. Araya bir zincir. Modelimi yapıyorum. Yine burada 3 boşluk bırakacağım. Bir zincir. Bir zincir. 1, 2, 3 boşluk. Şöyle şuraya da tekrar bakmak istiyorum. Kaç boşluğumuz var? 1, 2, 3. Evet. Şöyle yapalım. Evet. Şöyle 2 tane sayıyorum. Hemen burada ilk trabzanımı yaptım. Arkaya geçiyorum. Bakın 1, 2, 3. grubu. Şöyle bakın. Şunu da grup olarak sayıyorum. Bu değil, bu değil, buna. Yani üçüncünün ilk trabzan tepesinden geçiriyorum ve birleştirmeye başlıyorum. Bunu da bu şekilde ama çevirip yine az önce başladığımız gibi başlayabilirsiniz. O tamamen şu anda benim ördüğüm yöne göre ben de bu şekilde yapıyorum. İstediğiniz gibi altıgen motif olduğu için istediğiniz gibi elinizde çevirip o şekilde birleştirebilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde devam ediyorum. Az önce gösterdiğim gibi birleştirmeye devam edebilirsiniz. Bazı arkadaşların dediği gibi siz de şaşırıyorsunuz. Doğaçlama örüyoruz çünkü arkadaşlar. Gerçekten ben de doğaçlama ördüğüm için şöyle şurası şöyle olsun, burası böyle olsun derken şaşar beşer şekilde yapıyoruz ama sizlerin de dediği gibi ortaya gerçekten muhteşem şeyler çıkıyoruz. Hayal gücümüz muhteşem diyelim. Sizlerle birlikte çok güzel şeyler çıkarıyoruz burada. Dediğim gibi örmeye başladığımda gerçekten ne çıkacağını bilmiyorum. Beraber örüyoruz ve gerçekten ortaya çok güzel şeyler çıkıyor. Evet, bakın burada da bak 1 2 3 boşluk, 1 2 3 boşluk, sonuna kadar birleştirip dönüyorum. Burada hemen bitişe geldim. Bitişi de göstermek istiyorum. Bakın. Şöyle sonuncu trabzanın içinden geçirdim ilmeği. Burada bir zincirim var. Bakın buradaki bir zincirlik bölümün içinden geçiriyorum. Hemen karşı tarafa geçiyorum. İlk trabzanı şu şekilde sabitliyorum. Bir zincir çektim. İpimi kesiyorum ve bu bölümünde kol birleştirmesini bitirmiş oluyorum. Şöyle hemen kafa karıştırmadan şunları şu şekilde bir dizip göstermek istiyorum. Bakın. Şuranın bir tarafını örmedim. Bu buraya geliyor. Bu tam olan. Şu şekilde sırtı birleştireceğim arkadaşlar. O yüzden şöyle ikisini aynı anda çeviriyorum. Bu sırt bölümü. Şimdi şöyle arkadan da bir sıra genişletmek istediğim için bu yolu tercih ettim. Normalde kolu birleştirirken sırtı da hemen birleştirebilirsiniz. Evet arkadaşlar, hemen şöyle sırt bölümünü düzeltiyorum. Daha net görebilmeniz için. Evet. Hemen ipimi alıyorum. İpime bir düğüm attım. Ve hemen köşeden başlıyorum. Köşeye bir iki tane zincir çektim. Hemen karşıdaki köşenin içine batıyorum. İçinden geçirdim. Burada aynı köşenin içine battım. Bir tane ikili trabzan yaptım. Ve hemen
şuradaki köşenin ilk trabzanın içinden ilmeği geçiriyorum. İkinci trabzanımı yapıyorum. İkinci ilmeğin içinden geçiriyorum. Üçüncü trabzanımı yaptım. Üçüncü ilmeğin içinden geçirdim. Bir zincir çektim. Hemen karşıya geçiyorum. Ve birleştirme bu şekilde devam ediyorum. Modelimi yine yapmaya devam ediyorum. Sadece başlangıç noktası biraz kafanızı karıştırır diye burayı da özellikle göstermek istedim. Normal birleştirme şeklinde ilerliyorum. Evet, şöyle göstermek istiyorum. Bakın, gayet düzgün bir şekilde sıra sonuna kadar birleştirip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, şöyle sıramın sonuna kadar geldim. Bakın, tam bu bölümdeyim. Şöyle burada bir zincir çekiyorum. En son köşeye bir tane ikili trabzan yapıyorum. Şöyle sıkı sıkı. Daha sonra şu köşenin içinden geçiriyorum. Bir zincir çekiyorum ve birleştirmemi bitiriyorum. Şöyle de göstermek istiyorum. Sırt bölümümüzün birleştirilmesi bu şekilde. Evet. Şöyle bir zincir daha çekip ipimi kesiyorum ve tüm birleştirmelerimiz tamamlandı. Şöyle tekrar göstereceğim. Şurası gördüğünüz gibi biraz daha kısa. Arkadan bir tane genişlettiğimiz için önümüz şu şekilde açık kaldı. Şimdi en keyifli yerlere geldik. Kollarını birazcık uzatacağız ve etek bölümünü. Önce etek bölümünden başlamak istiyorum. Ne kadar uzatmak istersek o şekilde uzatabiliriz. Hemen ipimi alıyorum. İpime bir düğüm attım. Hemen şöyle etek bölümünü çeviriyorum, düz kısmını. Şöyle şuradan başlayacağım hemen. Bakın, şöyle tam şuradaki trabzanın tepe kısmına battım. 1 2 3 zincir çektim ve hemen şuradaki boşluğun içine batarak yine modelimi yaparak sıra sonuna kadar devam edeceğim. Yani eteğin diğer ucuna kadar, diğer köşeye kadar devam edeceğim. Bir zincir, bu şekilde devam ediyorum. İstediğiniz uzunluğa gelene kadar bu şekilde devam edeceğiz. Şöyle 1-2 sıra göstermek istiyorum. Çünkü bu sırada tersten de öreceğiz. Şöyle bakın. Hemen şu birleştirme kısmını da göstermek istiyorum. Bakın, şöyle arkada iplerimi yürüterek. Bakın, buralara model çalışamayacağım için bu boşluklara 3'er tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir. Bakın, hemen şurada bir köşe var. Hemen o köşenin içine batıp yine normal bir şekilde 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir ve buraya geldiğimde normal modelimi yapıyorum. Burada yeni öğrenen arkadaşların kafası karışabilir. Hemen kamerayı açıp sizlere göstermek istedim. Bakın, şöyle hiç bir yamukluk yok, gördüğünüz gibi dümdüz bir geçişimizi yaptık. Sıra sonuna kadar devam. Burada sıramın sonuna geldim. Bir zincir çektim ve son olarak bakın şu köşenin içine 2 tane ikili trabzan yaptım. 1 2 3 zincir çektim. Hemen çeviriyorum. Şimdi ister ipi kırıp direkt hep düzden örersiniz, isterseniz de benim gibi şöyle tersini çevirip bakın bir zincir çektim. İkinci trabzanımı şu şekilde çeviriyorum. Bakın, bir değil ikinci trabzanın şu şekilde tepesinden alıyorum. İkili trabzan. Üçüncü trabzanımı yine zincire batıyorum. Bir zincir, tığın başını doladım. Boşluğa battım. İkili trabzan. İkinci trabzanımı bakın şöyle de göstermek istiyorum. Bakın, tığımı şu şekilde ikinci trabzan tepesine batırıyorum.
İkili trabzan yaptım. Daha sonra yine zincir boşluğuna bu şekilde yine tersten de rahatlıkla örebilirsiniz. Tekrar gösteriyorum. Boşluğa ikili trabzan. Bakın, birinci değil ikinci trabzan tepesine şu şekilde batıyorum ve modelimi yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim bakalım. Bakın, yine model devam ediyor. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna gelmek üzereyim. Son olarak zincirin içine de modeli yapıyorum. Üçüncü trabzanı bakın. Şurada çektiğimiz zincirin şöyle dibine batarak ikili trabzanımı yapıyorum ve burayı bu şekilde bitiriyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Modelimi çevirdim. Ve bakın, düzüne geldim. Burayı zaten biliyoruz. Hemen önümdeki boşluğa batıp modelimi yapmaya devam ediyorum. Bir sıra tersten, bir sıra düzden istediğiniz uzunluğa gelene kadar örebilirsiniz. Şu anda ben kaç sıra öreceğimi bilmiyorum. Şöyle göz kararı birkaç sıra örüp hemen döneceğim arkadaşlar. Şöyle de göstermek istiyorum. Bakın. Şöyle birkaç sıra örüp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben sıralarımı bitirdim. Toplamda 6 sıra ördüm. Sizler çocuğun üzerine giydirip boyunu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Daha uzun, daha kısa. Ben şöyle bir de ölçü vermek istiyorum. Ne kadar ördüm? 6 santim örmüşüm arkadaşlar. Ve bu sırada bir kolunu da bitirdim. Şöyle göstermek istiyorum. Çok güzel oldu. Hemen diğer kolda beraber örmek istiyorum. Şöyle tek renk ipimi alıyorum. Bu da çok güzel bir renk. Evet. Pudra rengi kullanıyorum ama sizler, ben koyu renk bulamadım. Aslında şu pembe rengi çok istedim ama bu pembe renkten bulamadığım için pudra rengi kullanıyorum. Sizler böyle yaptığımız şu kuşak diyelim bunları, kuşakları daha koyu renkle yaparsanız daha güzel duracağını düşünüyorum. Bakın, herhangi bir bölüme bağlıyorum. Şöyle 2 zincir çekiyorum ve yine modelimi yapa yapa döne döne bu şekilde öreceğim. Yine bir zincir ve tüm boşluklara aynı şekilde batarak sıra sonuna kadar devam edeceğim. Burada önemli olan bitiş ve başlangıç. O yüzden şöyle üstünkörü şurayı göstermek istiyorum. Hızlı bir şekilde, çünkü burayı biliyoruz. Bir de göstermek istediğim yer şuradaki ayrım yeri. Şuradaki ayrım yerine gelene kadar devam edelim. Ayrım dediğim yer, bakın burada kolu birleştirdiğimiz yer. Şöyle artık ipi de arkada yürüteceğim. Bakın, bir zincir çekiyorum. İlk trabzanımı şöyle şu araya boşluğa yapıyorum. İkinci trabzanımı şu birleştirme noktasının beline doluyorum. İkili trabzanımı yapıyorum. Üçüncü trabzanımı yine şu boşluğa yaparak burayı tamamlıyorum. Şu şekilde. Daha sonra aralara birer zincir çekerek sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sıramın sonuna geldim. Hiç zincir çekmiyorum burada. Karşıda ilk çektiğim zincirin tepe noktasına battım. 2 ilmeği aynı anda kapattım. Bitişimiz bu şekilde. Başlangıç 2 veya 3 zincir çekiyorum. Hemen bakın, alttaki birinci değil ikinci trabzan tepesine battım. İkili trabzan, ara boşluğa battım. İkili trabzan. Bu şekilde toplamda 7 sıra örüyorum. Sizler yine yapacağınız çocuğun koluna giydirerek uzunluğunu ayarlayabilirsiniz. Ben şimdi doğaçlama yaptığım için ve yanımda çocuk olmadığı için ölçmüyorum. Sizler ölçerseniz daha iyi olur. Ben bu şekilde 7 sıra örüp hemen dönüyorum.
Evet arkadaşlar, sıramın sonuna gelmek üzereyim. Toplamda 7 sıramı ördüm. Şimdi burada bir zincir çekiyorum. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına battım, kaydırmayla kapattım. Burada 1 2 3 zincir çekiyorum. Artık trabzan tepelerine batacağım. Bakın, ikinci trabzan tepesine battım. İkili trabzan. Yanındakine battım. Burada da boşluk oluşmaması için tığın başında oluyorum. Burada bir zincirimiz vardı. Bir zincir çekmiyorum. Hemen bir alttaki birinci değil, ikinci trabzan tepesine yine aynı model yapar gibi ikili trabzan yapıyorum. Tığın başında doladım. Hemen önümdeki ilk trabzan tepesine batıp ikili trabzan. 3 trabzana da tek tek batıp ikili trabzan yapıyorum. Gördüğünüz gibi boşluk oluşmuyor. Buraya geldiğimde zincirçi yerine birinci değil, ikinci trabzan tepesine batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Yani burada zincir yerine trabzan yapmış oluyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, sıra sonuma gelmek üzereyim. Yine bakın, son boşlukta da aynı işlemi yapıyorum. İlk çektiğim zincirin, bakın ilk çektiğim zincir şurası ama ben şuraya batacağım ki daha düzgün bir geçiş elde etmek için. Evet. Burada 1 2 3 zincirimi çektim. Bakın, hemen şu önümdeki trabzanın beline dolayarak ikili trabzan yapıyorum. Arkadan beline doluyorum yanındakinin. İkili trabzan. Bir önden bir arkadan beline dolayarak ikili trabzan yapıyorum. Bu sıra son sıramız. Bir önden bir arkadan beline dolayarak şöyle, bakın, bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Yine aynı yöntemle kapatıyorum. Bir zincir çektim. İpimi uzunca kesiyorum. Daha sonra ipimi saklayacağım. Şu anda kollarımızı bitirdik. İki kolumuz da tamam. Şimdi kenar bölümlerini öreceğiz. Kenar bölümlerini, etek kısmını nasıl ördük? Bu kenar bölümünü de git gel yaparak hem tersinden hem düzünden şeklinde tek renk ipimle öreceğim. Şimdi şöyle hemen bakın, şuraya batıyorum. Dip kısmına batıyorum. İpimi sabitliyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Bakın, şöyle şuralarda yatık trabzanlar var. Yatık trabzanların bitiş kısmına batırıyorum. 3 tane ikili trabzan. Normal modeli uygulayamıyorum burada. 1-2 sıra. Normal her bir, bakın, zaten batacağımız yerler belli. Trabzanların bitiş noktaları. 3 tane. Bir zincir. Hemen şuraya batıyorum. O ayarlamayı kendiniz de yapabilirsiniz. Şöyle hemen göstereceğim. Çok da videoyu uzatmak istemiyorum. Evet, bakın, bu şekilde devam ediyorum. Bir zincir çekiyorum. Daha sonra modelimi yapmaya başlıyorum. Sıra sonuna kadar bakın, modelimizi yapa yapa devam edelim. Bir zincir ve bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna kadar geldim. Şu şekilde gidip geleceğiz. Bakın, yaka kısmındayım. Bir zincirimi çektim. Tığın başını doladım. Bakın, şu köşenin içine batıp ikili trabzan yaparak bu sıramı bitiriyorum. Daha sonra 3 zincir çekiyorum ve geri dönerek yine az önce gösterdiğimiz işlemi
etek kısmında gösterdiğim işlemi yapmaya devam ediyorum. Hiçbir değişik nokta yok. Etek kısmında neler yaptıysak git gel şeklinde burada da onu yapıyoruz. Şöyle tekrar göstereceğim. Bakın. Şöyle ne kadar isterseniz o kadar uzatabilirsiniz. Ben şu anda ne kadar öreceğimi bilmiyorum. Ördükçe karar vereceğim. Şu tarafta aynı şekilde ama bu tarafı diğer taraftan daha 1-2 sıra kısa yapmayı düşünüyorum. Sizler de aynı şekilde burayı örün, diğer tarafı da örün. Daha sonra yaka için burada olacağım. Evet arkadaşlar, şöyle hemen göstermek istiyorum. Kenar bölümlerimi bitirdim. Hemen sıralarını söylemek istiyorum. 5 sıra bu bölümü ördüm. Diğer kısa tarafı sadece 2 sıra ördüm. Şimdi hemen yaka kısmını yapacağız. Daha sonra en son 2 sıra tekrar kenar ve etek bölümlerine devam edeceğiz. Öncelikle yaka kısmımı şöyle bir düğüm atıyorum ipime ve iç kısmına, yani yakaya kıvıracağımız için şöyle iç kısmından düz olarak öreceğim. Şöyle iplerimi de birazdan saklayacağım. Biraz yakınlaştırayım. Evet. Şöyle yine en dibe batarak şöyle baş tarafa bir düğüm atıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Ve yine aynı şekilde bakın az önce gösterdiğim gibi yine burada bakın 2 tane yatık trabzanım olduğu için şöyle ara bölüme batacağım. 3 tane ikili trabzan. Bir zincir. Bakın model bölümüne geldim. Normal modelimi yapıyorum. Şu şekilde. Dediğim gibi kıvıracağım için ters tarafından başlıyorum. Bir zincir çektim. Hemen bu bölüme geldim. Yine modelimi yapıyorum. Zaten batacağımız yerler belli. Bakın. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Evet. Evet arkadaşlar, bakın burada 1-2 tane yatık trabzan bırakıyorum. Şöyle de göstermek istiyorum. Bakın ne kadar büyüklükte yapacağınız hiç önemli değil. Şöyle tuttuğunuzda yakanın tam ortada, yani ikisinin tam ortada olması gerekiyor. Şurası fazlalık olacak, yani yakanın altında kalacak. Şu şekilde kıvırdığımızda. Ben bu kadar yeterli görüyorum. Sizler de tam ortadaysa tamamdır. Şimdi burada 1, 2, 3 zincir çektim. Geri döndüm. Ve kollarda, eteklerde neler yaptıysak yaka bölümünde de istediğimiz uzunluğa gelene kadar aynı işlemleri yapıyorum. Sadece şu kadar büyüklükte bir kısmı bıraktım. Evet, bu şekilde git gel yaparak istediğim uzunluğa kadar örüp hemen dönüyorum. Evet, şöyle de göstermek istiyorum. Evet. Evet arkadaşlar, şöyle hemen göstermek istiyorum. 5 sıra yaka ördüm. Benim için yeterli, çünkü 2 sıra daha öreceğiz. Burada bırakıyorum. Şöyle bir zincir çekiyorum. İpimi uzunca kesiyorum. Hemen şöyle yaka kısmını kıvırıp göstermek istiyorum. Bakın. Şu şekilde şu diğer yakanın altında kalması gerekiyor. Şöyle düğmeler gelecek ve gördüğünüz gibi gayet de şık duruyor. Evet. Şimdi bir sıra yine kollarda ne yapmıştık? Bir sıra normal trabzan, daha sonra da bir sıra lastik yapmıştık. Şimdi yakalara doğru etek bölümüne ve kenar bölümüne
aynı işlemi uygulayacağız. Hemen şöyle şuradan başlamak istiyorum. Şöyle şuradan başlayabiliriz. Bakın. Şöyle şurada zincirim var. 1, 2, 3. zincire şöyle sabitliyorum ipimi. Burada 1, 2, 3. Tığ başını doladım. Hemen bakın. Şöyle model yaparak yine başlıyorum. Trabzan tepelerine tek tek batıyorum. Kollarda ne yaptıysak burada da o işlemi yapıyoruz. Bakın. Birer tane trabzan tepelerine battım. Arada zincir çekmiyorum. Hemen bir alttaki birinci değil ikinci trabzan tepesine batıp ikili trabzan. Daha sonra tek tek trabzan tepelerine batmaya devam ediyorum. Yaka kısmına gelene kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, yaka bölümüne gelmek üzereyim. Yine buralara tek tek batıyorum. Bakın tam olarak son trabzanımı da zincire batarak yapıyorum. Ve bakın şuradaki yaka bölümüne geldim. Ben burayı bu şekilde bırakmak istediğim için burada bir zincir çekiyorum. Ve şöyle önüme gelen yatık trabzanlara batıp sık iğne yapıyorum. Geldim. Tek tek batıyorum ve sık iğne yapıyorum. Bu şekilde. Bakın buraya geldim. Şöyle zaten kendiliğinden ilerleyebilirsiniz. Nereye batacağınız belli. Bakın yukarı doğru çıkacağım. Yine yatık trabzanlara batarak şöyle yukarı doğru çıkıyorum. Evet. Şöyle sonuncu köşeye de battım. Şöyle hemen şurayı göstermek istiyorum. Bakın şu şekilde duracak. Evet. Şimdi burada yaka kısmındayım. Yaka kısmında da aynı işlemi yapacağım. 1, 2, 3 zincir çektim. Ve trabzan tepelerine batarak devam ediyorum. Yakada da aynı işlemi devam ediyorum. Bakın boşluğa geldim. Tığın başını doluyorum. Yine ortaya bir tane trabzan yapıyorum. Ve diğer trabzan tepelerine tek tek yine sıra sonuna kadar aynı şekilde devam ediyorum. Evet. Şu şekilde. Evet arkadaşlar, şöyle hemen göstermek istiyorum. Yaka kısmındayım. Diğer yakadayım. Burada bir zincir çekiyorum. Diğer yakada olduğu gibi şöyle aşağı inerken sık iğneler yapıyorum. Şöyle tek tek batıyorum. Şöyle önüme batan zincirlere batıyorum. Eğer çok sıkarsa daha fazla ya da gevşek olursa daha az çekebilirsiniz. Ben de gördüğünüz gibi önüme gelenlere şöyle tek tek batıyorum. Evet. Hemen şöyle yaka bitiminden sonra bakın burada. Evet, burada 1, 2, 3 zincir çekiyorum ve tek tek trabzan tepelerine batarak ikili trabzanımı yapıyorum. Yine aynı işlem, ortaya bir tane, aralarda zincir yok. Bu şekilde arkadaşlar, hemen şöyle göstermek istiyorum. Bakın yaka kısmımız gayet şık bir şekilde oldu.
Sadece bir sıramız kalacak. Bu sıradan sonra yakamız muhteşem oldu. Şimdi tam şu bölümdeyiz. Ben normal etek bölümüne kadar geleceğim. Başlangıç noktasına geldiğimizde burada buluşalım. Evet arkadaşlar, tam bitiş noktama geldim. Tam burası köşe olduğu için buraya aynı yere 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Ve ilk yaptığım zincirin şöyle dibine batarak kaydırmayla kapatıyorum. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Tüm çevresini şöyle etek bölümü dahi her tarafını çerçevelemiş olduk. Şimdi burada hem bir sıra lastik kısmını yapacağız hem de şöyle 1 2 3 zincir çekiyorum. Hem lastik yapacağız hem de düğmelerimizin iliklerini. Bakın şöyle öne hemen önümdeki trabzanın önüne batıyorum. Yine kollarda yaptığımız gibi arkadaşlar. Şöyle bir arkadan bir önden beline dolayarak devam edeceğiz. İlik aralıklarınızı kendiniz belirlersiniz. Belirlediğiniz noktalarda düğmenizin büyüklüğüne göre 1 2 3 zincir çekiyorum. Tığın başında oluyorum. 1 2 3. trabzan beline dolayarak ikili trabzan yapıyorum. Gördüğünüz gibi iliğimiz hazır. Bu şekilde kaç trabzan arasına yapacaksanız bu şekilde devam edebilirsiniz. Şöyle tekrar göstereceğim. 1 2 3 zincir çektim. 1 2 3. trabzan beline doluyorum. İkili trabzan yapıyorum. Gördüğünüz gibi ben şöyle size göstermelik olsun diye yaptım. Ben de birazdan 4 tane düğmem var. 4 tane ilik arası ayarlayıp uygulayacağım arkadaşlar. İliklerden sonra yani şuraya geldiğimizde tekrar burayı da göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar, şöyle ben iliklerimi açtım. Göstermek istiyorum. 15 trabzan arası sayarak şöyle 4 tane iliğimi açtım. En son burada bir tane trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum ve burada ne yapıyorduk? Sık iğne yapıyorduk. Şöyle tüm sık iğne tepelerine batarak şuraya gelene kadar sık iğnelerimizi yapalım. Evet arkadaşlar, sık iğne bölümüm bitti. Bakın şu zincir bölümüne kadar sık iğne yaptım. Hemen burada 1 2 3 zincir çekiyorum ve burada yine lastik yapıyorum. Yani bir şöyle dibinden batalım. Şöyle. Evet, boşluk olmasın. Bir önden bir arkadan devam ediyorum. Yaka bölümüne de. Burada başka bir işlem yok. Yakanın sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın. Şöyle kıvırdığımızda şu şekilde duracak. Hemen şurayı da göstermek istiyorum. Burada da yapacağımız şey, yine buraya kadar geldik. Sık iğne yapıyorum. Buraya gelene kadar ben yapayım, yine içime sinmeyecek, burayı da göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi yakanın sonuna geldim. Şurada son olarak bakın, tam uç kısmına bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bakın şöyle tam şu bölümü sık iğne yapıyorum. Şöyle yine burası dikey trabzan olduğu için şöyle 2 tane buraya yaptım. Diğerlerine ise tüm trabzan tepelerine, daha doğrusu sık iğne tepelerine tek tek sık iğne yapıyorum.
şu bölüme gelene kadar. Bakın şurada bir yatık trabzan var. Oraya da sık iğne yapıyorum. Şöyle 1-2 tane yapsam yeterli olacaktır. Şimdi burada 1-2-3 zincir çektim. Artık başlıyorum lastik bölümünü yapmaya. Evet. Bu bölümü de bu şekilde bitireceğiz. Sıra sonuna kadar, başladığımız yere kadar. Bir önden bir arkadan beline dolayarak hemen şöyle de göstermek istiyorum sizlere. Bu zaten son sıramızdı. Şöyle özellikle yaka kısmını göstermek istiyorum. Şu yaka kısmının güzelliğini göstermek istiyorum. Şöyle bakın, şunu dik de kullanabilirsiniz. Şu şekilde. Zaten şuraya da bir ilik açtım. Şu şekilde de kullanabilirsiniz. Şöyle ben kıvırıyorum hemen. Bakın şuranın içine gelecek ve şöyle muhtazam bir şekilde şahane durdu. Evet. Ben şimdi arkadaşlar şöyle geliyorum. Başladığım noktada bitiriyorum. Daha sonra düğmelerimi takıp burada olacağım. Evet arkadaşlar, ben düğmelerimi diktim. Biraz da karşıdan buhar tutup elimle düzelttim. Gördüğünüz gibi gerçekten çok şık oldu. Şöyle 4 tane düğme diktim. Ve şuraya da bir süs düğmesi ekledim. Çok şık oluyor. Hemen şöyle düğmelerimi ilikliyorum. Size göstermek istiyorum. Şunun güzelliğini bakar mısınız? Evet, şöyle ortada çok şık duruyor. Çok hoşuma gitti. Sizler düğmelerinizi istediğiniz gibi takabilirsiniz. Gerçekten çok şık oldu. Hemen iplerimi göstermek istiyorum. Arkadaşlar şöyle batik ipimden 1,5 yumak vardı. Yani bir yumak yeterli oldu. Ve diğer ipimdense, Alize'nin ipindense şu kadar kaldı arkadaşlar. Yani siz yine de 3 yumak alın. Eğer daha büyük yapmak isterseniz yine de elinizde bulunsun diyorum. 3 yumakla çıkar. Evet, bugünlük de bir videonun sonuna geldik. Umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım anlatımımdan memnun kalmışsınızdır. Bir dahaki modellerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.